Herkese merhaba. İster kahvaltıya, ister çay saatlerinde bu muhteşem lezzetli pideleri mutlaka deneyin arkadaşlar. Videomu sonuna kadar izlerseniz abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Herhangi bir kabın içerisine bir su bardağı ılık su, bir paket instant maya, bir yemek kaşığı şeker, bir tatlı kaşığı tuz ilave edip iyice karıştıralım. Daha sonra içerisine bir su bardağı süt, bir yemek kaşığı zeytinyağını ilave edelim ve tekrar karıştırmaya başlayalım. Şimdi unu ilave etmeye başlayalım. Yavaş yavaş unu ilave edip karıştıralım. Şimdi elimle yoğurmaya geçeceğim arkadaşlar. Hamuru biraz cıvık istiyoruz ve ben toplamda arkadaşlar 3 su bardağı un kullandım. Siz de kontrollü bir şekilde kullanın. Gördüğünüz gibi hamur oldukça cıvık ve son olarak üzerine biraz un serpip yaklaşık olarak 45 dakika dinlendirmeye bırakalım. Gördüğünüz gibi hamur çok güzel bir şekilde mayalandı. Şimdi hamuru tezgahın üzerine boşaltalım. Hamuru toparlamaya geçelim. Hamuru toparladıktan sonra 2 eşit parçaya bölelim ve beze yapalım. Gördüğünüz gibi oldukça hamur yumuşak. Beze yaptıktan sonra hamurları kenara alalım. Hamuru açmaya başlayalım. Merdane ile açıyoruz arkadaşlar. Oklava kullanmıyoruz. Oldukça basit bir tarif. Hamuru yuvarlak kesinlikle açmıyoruz. Yukarıdan aşağı doğru uzunlamasını açmaya çalışalım. Hamuru açtıktan sonra tepsiye alalım. Ben yağlı kağıt kullanmayı tercih ettim arkadaşlar. Şimdi de iç malzemesini hazırlamaya geçelim. Herhangi bir kabın içerisine bir tane yumurta ilave edelim ve çırpmaya başlayalım. İyice çırptıktan sonra içerisine yarım çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı da pul biber ilave edelim. Tekrar çırpmaya geçelim. İçerisine 100 gram köy peyniri, 100 gram da kaşar peyniri rendeledim. Siz dilediğiniz peyniri kullanabilirsiniz arkadaşlar. Tekrar karıştırmaya başlayalım. Gördüğünüz gibi iç harcımız hazır arkadaşlar. Açmış olduğumuz hamurları kenardan içeri doğru katlayalım. Gördüğünüz gibi oldukça basit bir yöntemi var. Yapmış olduğumuz peynirli harçtan pidelerin içerisini dolduralım arkadaşlar. Her tarafına eşit gelecek şekilde dizmeye dikkat edelim. ...200 derece fırında yaklaşık olarak yarım saat pişirelim ve tekrar fırından çıkaralım. Pidelerin üzerine bir kaşıkla hafiften çukurlaştıralım ve üzerine 2 tane yumurta ilave edelim. Aynı şekilde diğer pidenin üzerine de 2 tane yumurta ilave edelim. Yeniden fırına verip yaklaşık olarak 15 dakika daha pişirelim. Oldukça doyurucu olan nefis pidelerimiz fırından çıktı. Üzeri ve altı mis gibi kızardı arkadaşlar. Bu güzel pideyi kesinlikle çocuklarınız için denemenizi tavsiye ederim. Kenarları da yumuşacık oldu. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.